Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 17. yüzyıla, John Locke'ın dünyasına bir yolculuk yapacağız. Ama bu sıradan bir tarih dersi olmayacak. Çünkü Locke'ın Eğitim Üzerine Düşünceler adlı eserini okuduğunuzda sanki günümüzdeki eğitim tartışmaları için yazılmış gibi hissediyorsunuz. Gelin, bu şaşırtıcı derecede modern vizyonun derinliklerine birlikte dalalım. O yüzden ilk olarak şu soruyu sorarak başlayalım. 300 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir filozof, bizim bu dijital çağın karmaşasında boğuştuğumuz çocuk yetiştirme meselesinin sırrını gerçekten çözmüş olabilir mi? Yoksa Locke'un fikirleri artık sadece müzelik, tozlu bir metinden mi ibaret? Locke'un bütün felsefesinin temelinde işte bu sarsıcı iddia var. Diyor ki doğuştan gelen yetenekler, mizaç falan bir yana, bizi biz yapan şeyin %9'u aldığımız eğitimdir. Yani kimliğimiz, karakterimiz, her şeyimiz yetiştirilme tarzımızla şekilleniyor. Düşünsenize, soyluluğun ve kan bağının her şey demek olduğu bir çağda, eğitime böylesine mutlak bir güç atfetmek ne kadar devrimci bir düşünce. Peki Locke'u bu kadar iddialı bir eser yazmaya iten şey neydi? Cevap basit. Kendi döneminde gözlemlediği ve onu gerçekten endişelendiren bir eğitim krizi. Locke etrafına baktığında gençlerde genel bir karakter yozlaşması görüyordu ve ona göre suçlu gençler değildi, sistemin ta kendisiydi. Bir yanda okullardaki ruhsuz, anlamsız ezbercilik, diğer yanda evlerdeki aşırı şımartma ya da tam tersi zalimce bir sertlik. Locke'a göre bu iki aşırı uç, erdemli ve iradeli insanlar yerine ya zayıf karakterli, haz düşkünü ya da korkak, sinik bireyler yetiştiriyordu. İşte bu kriz onu kendi felsefesini ortaya koymaya itti. Locke'un eğitim felsefesinin belki de en şaşırtıcı, günümüz insanına en yabancı gelecek kısmı tam da burada başlıyor. Ona göre her şeyden ama her şeyden önce beden gelir. Locke için her şeyin başlangıç noktası fiziksel dayanıklılık, o meşhur söz, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesi, onun felsefesinin temel taşı. Yani zihinsel ve ahlaki gelişim ancak zorluklara göğüs gerebilen, sağlıklı ve güçlü bir bedenin üzerine inşa edilebilir. Beden, ruhun hizmetkarı falan değil. Ruhun var olabilmesi için gereken o sağlam temeldir. Peki bu fiziksel dayanıklılık nasıl kazanılacak? İşte Locke'un tavsiyeleri burada bizim modern konfor anlayışımıza adeta meydan okuyor. Soğuk suyla yıkanan ayaklar, sert yataklar, bolca açık hava, süsten pıstan uzak sade bir diyet ve alkolden kesinlikle uzak durmak. Bütün bunların amacı çocuğu pamuklara sarmak değil, tam tersine onu hayatın kaçınılmaz zorluklarına karşı hazırlamak. Yani onu lükse değil, dayanıklılığa alıştırmak. Bir nevi sertleştirmek. Bedeni bu şekilde çelik gibi yaptıktan sonra Locke felsefesinin asıl kalbine, yani eğitimin ruhuna geçiyor. Erdem ve irade terbiyesi. Bakın bu çok önemli. Locke için eğitimin nihai hedefi her şeyi bilen, yürüyen bir ansiklopedi yetiştirmek değil. Latince bilmesi, matematik dehası olması, bunların hepsi sağlam bir karakter olmadıktan sonra bu iş. Asıl mesele zihni bilgiyle tıka basa doldurmak değil, ruhu erdemle işlemektir. Çünkü bilgi ancak ve ancak erdemli bir karakterin elinde faydalı bir şeye dönüşebilir. Peki nedir bu erdem? Locke'un tanımı gerçekten müthiş. Erdem, diyor, anlık isteklerinizin, dürtülerinizin önüne geçip aklınızın size gösterdiği en doğru yolu seçme gücüdür. Yani bugünkü tabirle öz denetim, irade, insanın kendi arzularının kölesi değil, efendisi olması. İşte bütün ahlaki yapının temeli budur. Tamam, harika. Bu temel erdemi, yani irade gücünü çocuğa nasıl kazandıracağız? İşte Locke'un yöntemi kendi zamanı için tam bir devrim niteliğindeydi. Çünkü o, kurallara değil, alışkanlıklara inanıyordu. Locke'un ne kadar derin bir psikolog olduğunu işte bu tabloda görüyoruz. Dayak gibi fiziksel cezaları ya da şeker gibi maddi ödülleri tamamen reddediyor. Neden? Çünkü bunlar tam da kontrol altına almamız gereken o ilkel haz ve acı dürtülerine sesleniyor. Oysa çocuk, dayağın acısından korktuğu için değil, doğru olanın o olduğunu bildiği için erdemli olmalı. Locke bunun yerine çok daha güçlü, çok daha derin motivasyonlar öneriyor. İtibar ve utanç. Çocuğun alabileceği en büyük ödül, sevdiği ve saydığı ebeveyninin takdiri, en büyük cezaysa onların gözünden düşmek, o hayal kırıklığını yaşamak olmalı. İşte bu sözünde de belirttiği gibi,
Locke'a göre çocukları bir kurallar listesine boğmak tamamen anlamsız. Çünkü kurallar unutulur, esnetilir, çiğnenir. Asıl olan şey doğru davranışları birer kural olarak dayatmak değil, birer alışkanlık olarak çocuğun ruhuna işlemektir. Sürekli tekrarla içselleşen bir davranış artık bir kurala ihtiyaç duymaz ki, o artık sizin ikinci bir doğanız haline gelir. Peki, şimdi tüm bu parçaları bir araya getirelim. Locke'un eğitim felsefesiyle yetişmiş ideal insan nasıl biridir? Nasıl bir profil ortaya çıkıyor? İşte Locke'un ideal insanı. En temelde zorluklara karşı dayanıklı, çelik gibi bir beden. Bu bedenin üzerinde anlık hazlarını ve dürtülerini yönetebilen, iradesi güçlü bir zihin. Davranışları ezberlenmiş kurallarla değil, kök salmış iyi alışkanlıklarla şekillenmiş. Ve piramidin en tepesinde de sahip olduğu tüm bilgiyi sağlam bir ahlaki karakter üzerine inşa etmiş erdemli bir birey. Ve gelin aklımızda şu can alıcı soruyla bitirelim. Locke'un 300 yıl önce önerdiği bu disiplin, irade ve alışkanlık temelli model, her şeyin bir tuşla ayağımıza geldiği, anlık haz ve konforun adeta bir tanrı gibi yüceltildiği bizim dünyamızda hala geçerli olabilir mi? Yoksa bu artık sadece geçmişte kalmış güzel bir felsefi ütopya mı? Belki de bu soruya cevap aramak, kendi değerlerimizi ve eğitim anlayışımızı sorgulamak için en iyi başlangıç noktasıdır.